Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine bir yelek modeli bu, ama istediğiniz farklı şeyleri de yapabilirsiniz. Şöyle başlıyoruz, zincir çekerek. Ne istiyorsanız siz ona göre alt zemin zincirini çekmeniz lazım. Renkli iplerle yapacağım. Yine böyle artan iplerinizde değerlendirebileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir miktar zincir çekelim. Evet, şu kadar yeterli. Zincirimizin üzerine bir sıra sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Komple her bir zincire batarak sıra sonuna kadar önce sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde gelelim sıra sonuna kadar şimdi. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde komple sık iğne yaptık. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk yuvaya değil, bir sonraki yuvaya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Ve sıradaki sık iğnelerden sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bu sefer 1, 2, 3. Üçüncüye bir trabzan. 2 tane zincir. Tekrar bir trabzan daha. Trabzanları üçlü yapıyorum. Yani önce 1, sonra 2, sonra 2 çekerek. 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. Üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 2 zincir, 1, 2, 3. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, 1, 2, 3. Buraya bir trabzan. 2 zincir, tekrar bir trabzan. 2 zincir, 1, 2, 3. Bir sık iğne. 2 zincir, 1, 2, 3. Bir trabzan, 2 zincir ve tekrar bir trabzan. Şimdi 1, 2, 3 zincir, pardon 2 zincir. 1, 2, 3. Üçüncüye bir sık iğne. 2 zincir, sondaki burada yine 3 tane atlamamız lazım. Benim şimdi sona 2 tane trabzan yaparak bitiriyorum. Böyle de bitirebilirsiniz. İlla şurada 3 tane atlamamıza gerek yok tabi. Ben şimdi rastgele zincir çekerek başladığım için ilk sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi şuranın tam denk gelmesi için 4 ve 4'ün katları şeklinde çekerseniz zinciri olur. Şimdi buradan tekrar arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Kenarlarımız hep bu şekilde 2 tane trabzanla gidecek. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Buradan zincir çekmeden tığımı doluyorum. Şu yaptığımız V'lerin içine giriyoruz. Fıstık yapıyoruz. Üçerli. 1, 2, 3 defa çekiyorum. Şu son 2 ilmeği tekrar beraber alıyorum. Bu şekilde. 2 zincir. Tekrar tığ doladım. Aynı boşluğa. 1, 2 ve 3. Bütün ilmekleri aldım. Şu tığımda kalan son 2 ilmeği, son bir ilmekle diğerine ikisini beraber çektim. 2 tane zincir, tekrar bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3. Burada dikkat etmemiz gereken bu çektiğimiz fıstıkların boyutlarının aynı olması. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir.
Diğer V'ye geliyoruz. Bakın buradaki boşluklara herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şu arada 2 zincir çektiğimiz, 2 trabzan yaptığımız boşlukların içine tekrar 3 tane fıstık yapıyorum. 2 3, hepsini beraber topladım. Son 2 ilmeği bu şekilde tekrar beraber çekiyorum. İsterseniz tabii hepsini beraber de çekebilirsiniz ama bu şekilde yaptığımızda bu tepeler daha sivri sivri duruyor, daha güzel duruyor. Evet, 2 zincir çektim. Tekrar 1 2 3, ikinci fıstığı da tamamladık. 2 zincir, tekrar 1 2 ve 3, bir zincir, bir sonraki V'ye geçiyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi gelelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim tekrar. Bakın son V'yi de yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum, geliyorum buradaki 2 tane trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum, tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hemen sıradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptık. Dediğim gibi burası hep ikili trabzanla, 2 tane trabzanla gidecek. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz burada. Bir zincir. Bu yaptığımız 3 tane fıstığın her birinin tepesine bir trabzan yapıyoruz. Şuraya batarak bir trabzan, bir zincir, tekrar bir sonrakine geçtim, bir trabzan, bir zincir, bir sonrakine geçtim, bir trabzan. Böyle bir zincir, her fıstığın tepesine batıyoruz, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arada da 5 tane zincirimiz var. Pardon, 5 tane zincir nereden geldi? Bir tane zincirimiz var. Bir zincir, bir trabzan. Bu sıradan sonra rengi değiştiriyorum. Farklı bir renge geçiyorum. Bu sıradan sonra zaten yapacağımız işlemler aynı işlemler. Tek renk de yapabilirsiniz tabii ki aynı şekilde. Evet, geldim sıranın sonuna şimdi. Bir zincir, sonda 2 tane trabzan. 1 2. Şimdi ikinci trabzanı yaparken 1 2 çekiyorum. Şöyle. Evet, son 2 ilmeği almadım. Şimdi şöyle bir maviye geçelim. Bakın son 2 ilmeği maviyle alıyorum. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Hem kahverengiyi keseceğiz, hem maviyi ilerleteceğim. Şimdi şurada gizleyeceğim. 2 tane trabzanın üzerine, ilk trabzanın üzerine battım, sık iğne. Bu sıramız hep sık iğne olacak. Bir sonrakine batıyorum, sık iğne. Şimdi bir zincir çektiğimiz boşluklara bir sık iğne, bir tane de trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Bir sıra aynı zincirin üzerine yaptığımız gibi sık iğne ile devam ediyoruz. Şunları getiriyorum biraz, kenarlarda ip artıkları olmasın diye. Bir sık iğne, trabzanın üzerine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne. Evet, şimdi şurayı keselim. Bakın buraya kadar yürüttüm. Şimdi buradan tamamını kesiyorum.
Hep aynı taraftan birleştireceğimiz için şu kenar kısmımızda da ip artıkları daha rahat gizlenmiş oluyor. Devam ediyorum şimdi. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum burada. Ve bu sık iğnenin üzerine de alt sıranın tekrarını yapacağız. Son boşluğa kadar geldim. Burada 2 trabzanın üzerine tekrar 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Evet. Dönüyoruz. Hemen dibine değil bir sonrakine bir trabzan. Şimdi yine ipimizi şöyle alalım şuraya. 2 zincir. 1 2 3. Şuradaki trabzanın tepesine batacağız arkadaşlar. Bir atlayıp bir sonrakine burada. Bakın alttaki şu trabzanın üzerine 2 zincir. Şimdi 1 2 3. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan yapıyorum. V yapmış oldum. Buradaki V'ler aynı hizada olacak. 2 zincir, 1 2 3. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 2 3. Tekrar bir trabzan, 2 zincir ve bir tane trabzan. Evet, bu şekilde sıra sonuna geleceğiz. Şimdi şurayı anlatayım. Burada kafanız karışmasın arkadaşlar. 3 tane sayarak sık iğne yapmadım. Bakın bir tane atladım. Şu trabzanın üzerine denk getirdim. Çünkü fıstıkları aynı hizada yapmak için. Eğer 1 2 3 tane sayıp buraya bir sık iğne yapıp 1 2 3 sayıp buraya bir V yapsaydık, fıstıklar burada da, eğer bu şekilde çalışmak isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Fıstıklar bir bu sırada, bir bu sırada, bir bu sırada, bir bu sırada şeklinde ilerliyor. Şimdi yaptığım modelde fıstıklar aynı hizada ilerleyecek. Evet, şimdi yine 2 zincir çektim. 1 2 3. Tekrar 2 zincir çektim. 1 2 3. 2 zincir, bir trabzan. Şu anda hızlı gidiyorum biraz. Çünkü şu alt sırada yaptığımızın aynısını tekrar ediyorum. İki zincir, aynı yere tekrar batıyoruz. 2 zincir, 1 2 3. Burada da 2 zincir, hemen yanına 2 tane trabzan. Şu V'ler aynı hizada. Buradan yine 3 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk trabzan üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar şimdi bu V'lerin içine buradaki gibi fıstıkları yaparak devam ediyoruz. Tığımı doladım. 1 2 3. Şöyle hepsini topladım. Son 2'yi beraber aldım. 2 zincir, 1 2 3. Hepsini topladım. Son 2'yi beraber. Tekrar 2 zincir. 1 2 3. Bir zincir çektim.
Diğer V'ye geçtim şimdi. 1 2 3 2 zincir. 1 2 3 2 zincir. 1 zincir. Tekrar 3 tane fıstık. 1 2 3 kapatıyoruz. İkisini beraber çekiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve 3. fıstığı yapıyoruz. 1 zincir. Son V'ye geliyorum. 1 2 3 2 zincir. Tekrar 1 2 3 ve son fıstık. 1 zincir ve kenarda 2 tane trabzan. Üç tane zincir çektim. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi yine dönüyoruz. Boşluklarımızı yapıyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi. Bir tane önce trabzan, bir zincir. Yine her fıstığın tepesine batıyorum. Bakın bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane trabzan. Bir zincir, bir tane trabzan. Evet, bu şekilde geliyorum sıranın sonuna. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde burada sadece şöyle ipimizi geçirelim. Sık iğnemizi yapıyoruz. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpi yine aynı yerden geçirdik. Bu 2 tane ipimizi şöyle arkadan yürütüp daha sonra keseceğim. Niye 3 zincir çektim bilmiyorum. Burada sık iğne yapacağız çünkü. Bir zincir çekelim. Hemen ilk yuvaya sık iğneyi yaparak şöyle başlayalım. Şimdi boşluğa yine bir tane, trabzanın tepesine bir tane, boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane. Evet, şurada yaptığımız gibi komple sık iğne yapıyoruz. Sonra aynı sıraları tekrar ediyoruz arkadaşlar. Sanıyorum anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer olursa bana yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte farklı modeller de yapabileceğiniz güzel bir model. Battaniyeler olur, hırkalar olur, yelekler olur, şallar olur. Tabii ipi değiştirmeniz lazım. Şal için bu koton bir ip. Daha kalın bir şal olur bununla. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.